İtalya'daki contemporary galerileri sordum. Bana bir liste verildi. 4 yer gezeceğim. Burası ilk tavsiye edilen yer. Fondaziano Memo. Memo hafıza demek olsa gerek. Buradaki sergiyi merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Girişte böyle 3 tane eser karşılıyor. Şu taş ve tahtadan oluşuyor. İlginç, yani bu 3 eser de aynı sanatçıya ait. Yazılımını göstereyim dedim, yazılışını. Alicia Quade. Umarım doğru söylemişimdir. Ortadaki evet, nedir biraz bilmiyorum. Super heavy skis. Ağır bir kalmış. Bunun gibi bir şey, super heavy. Evet, çok süper. Şunu merak ettim, bu iğneli olanı. Açıktan koyuyor diyor, böyle bir şey. Yani açıktan koyuyor 3 ayda. Bu da yani skis, kayak demek o. Böyle dönen taşlar. Şöyle de bir eser var. Şimdi başka birine geçiyorum. Bu Henry Taylor isimli bir ressammış. Sanırım evet, akrilik. Evet, boya tarzından da anladığım gibi. Bu tarz çok da sevmem. Yani güzel, fena gözükmüyor ama yani biraz yüzeysel geliyor. Bunlar da plexiglass üzerine boyama resimler ve Paul Maheke isimli birkaç böyle katman katman plexiglass üzerine ne yapılmış? Akrilik. Hmm. Bakın ben de gözüküyorum. Elimde poşet terliği. Yani biraz hem ayna gibi görüyorsunuz hem de resim var. Şu daha farklı. Bunun yüzeyi. Bununki daha farklı. Cam bir gözüküyor zaten. Böyle ilerleyelim. Ya galerinin kendisi çok hoş ama henüz böyle çok süper işleyeceğim bir işe rastlamadım. Bu salonda da Enrico Ramirez isimli sanatçının eserleri varmış. Mesela böyle bir video. Tabii şu an çok iyi göremiyorsunuz. Çünkü ışıkla ilgili. Bu tür değişik kolajlar var. Şu halının önü ayrı, arkası ayrı. Ama bunu önlü arkalı gösterdiğine göre böyle gözükmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bir yazı çıktı galiba şu şeyde. Sanatçı anladığım kadarıyla deniz, gemiler, belki de kurtarılma, bakarsanız burada bir haç var denizde. Deminki kolajlarda da böyle bolca yelkenli vardı. Belki de şeyden bahsediyor, göçmenlerin hani böyle tekneyle, botla açılıp bir yere gitmesi. Şuna bakarsanız hani, ya da ev, yuva, yaşanılan yer ve deniz. Denize ev olarak kendine var etmek. Bunun gibi konular belki de sanatçının konuları. Çünkü tanımıyorum, ilk defa anlamaya çalışıyorum. Bakın yine böyle bir şeyler var. Şimdi eser isimlerine de bakacağım ama eser isimlerini genelde çok soyut tutuyorlar. Öyle olunca da tam anlayamıyorsun o kişinin hikayesini bilmeden. Ama mesela şurada ne diyor? Hope yazıyor. Umut. Umut ve böyle yelkenli bir şeyler.
Bana çokça denizi kendine ev yapmak, tekneyi kendine ev yapmak, yelkenliyi ev yapmak, bu gibi konular aklıma geldi. Mesela şu halı da sonuçta bir tür kumaştır. Yelkenli de bir kumaştır. Yani bir dokumadır. House is only memory. Ha, evet. Bakın şöyle yazıyı görebiliyor musun? Doğru hissetmişim. Şu tür dokumalar var. Yani bu halı, yelkenlinin dokuması. Halı nedir? Evi çağrıştırıyor aslında. Burada da ne yazıyor? Identity yazıyor. Yani halıyı eve koyarsınız ama bu kişi ev olarak denizi kendine seçmiş. Yelkenliyi belki de yelkenli yaşamını seçmiş. Şöyle bakıyorum. Yani dediğim gibi önceden bilgileri okumayıp ben hissederek anlamak istiyorum. Okuduğum zaman zaten çıkar ama yönlendirmesini benim bilmem lazım. Aa, bakın burada da bir Amerikan bayrağı, bir de Avrupa Birliği bayrağı var. Hmm. İkisi de aslında göçmenlerin bir şekilde ulaşmaya çalıştığı yer. Latinler de Küba'dan deniz yoluyla Amerika'ya göçmeye çalışıyor. Mülteci olarak yerleşmeye çalışıyor ve o deniz araçlarını kendilerine ev seçiyorlar ya da eve gitmek, bir ev yolunu bulmak için o deniz araçlarını kullanıyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri için de aynı şey geçerli. Çünkü İtalya'ya da zaten ya da başka ülkelere, Türkiye'den Yunanistan'a da deniz yoluyla geliyorlar ve oraya yerleşmeye çalışıyorlar. Biraz da eserlerin ismine bakacağım. Distant Land diyor burada da. Biraz da eserlerin ismine bakacağım. Doğru mu hissetmişim göreceğim. Evet, isimlere baktım da isimler çok soyut yani. Sadece malzemeleri falan belirtiyor. Şöyle de göstereyim, en azından benim boyumla bir eserleri görün istedim. Yani şu tür şeyler, malzeme nasıl malzeme zaten? Halı var, kumaş. Burada iplik var, bakın yani göremiyorsunuz bunu, böyle çok yansıma yapıyor, şey yapıyor, kırpışıyor. Şurada şey var, tipik contemporary art'ta en çok kullanılan şeylerden bir tanesi bu ışıklardır. Tekne var, haç var. Dediğim gibi Ramirez soyadı, büyük ihtimalle Kübalı falan bu sanatçı. Ve Amerika'ya gitme macerası ile ilgili şeyler yapmış. Şunu tam anlamadım ama. Bu tam nedir? Bunu tam çıkaramadım. Acaba ne? 5M ya da N. In the Sea Trail diyor. Bu ne? Hop from Series Traveling Scheme. Evet, dediğim gibi çok soyut. Bu tür işler var ama doğru hissettim, ama diğer eserlerle ne ortak noktası var bakmam lazım. Şimdi mesela dönerken bir bakacağım diğer işlere de, ölçtürebilecek miyim? Şu dönen taşlar var. Şunlar zaten portre ve bunları saymıyorum. Yani bunlarda bu tür içerik yok ama bu Ramirez'in işlerini beğendim. Bir politik tarafı var, kişisel hikayesi var. Böyle olunca zaten contemporary işin öyle olması gerekiyor. Şu girişte de bir iş olsa gerek, bir tane yazıyor. Kapının önünde mi bir bakayım da. Çok güzel bahçe bu arada. Harika bir mekan. Neresi acaba? Hangi iş? Bahçedeki iş. Ha. Ne güzel bir çeşmesi var herhalde buranın. Bir bakalım da, ben olmadı soracağım şeye, görevli kimseye. Yok, bu iş değil ama böyle küvet gibi bir şey. Ha, şu karşıki şey sanırım. Şurada bir şey var. Ona bir bakayım. Ne diyor? Bu mu? Evet, herhalde bu. Bu. Krom, metal falan var şu. Ama tabii işin içeriğini şimdi düşünmem lazım. Nedir yani bu? Helix 3. Şöyle göstereyim size. Şudur. Güzel gözüküyor iş ama favorim Ramirez oldu. Evet, sergiyi beğendim genel olarak. Daha doğrusu Ramirez'i beğendim. Güzel bir galeri, güzel bir avlu. Böyle sergilerle de İtalya'dan
Size çeşitli videolar çekeceğim bu tür galerilerden, müze dışında da. Şu anda Gagosian Galeri'deyim. New York'ta görmüştüm bir Gagosian Galeri ve çok sevmiştim. Yani daha doğrusu zaten biliyordum da sevdiğim sanatçının Kiefer'in sergisi vardı ve John Curry'nin. Şimdi şu sergideyim. Felix González Torres. Zaten bildiğim sanatçıdır. Bu da Beautiful in Conjunction with diyor. Şunlardan sanırım alabiliyoruz ama almayacağım. Ve Duane Hanson. Ben şimdi gezmeye geçiyorum. Daha çok anlatacağım. Sonrasında yine görüşürüz sergi bitiminde. Bayağı bir... Ya o da tek başına heykel ve bundan bir tane aldığın zaman heykeli bitiriyorsun belki de. Böyle bir şey oluyordu. Duane Hanson'ın oturan yaşlı teyze. Old lady. Şu kişiler var sergide ve gezmeye başlayalım. Serginin başında böyle iki tane cümle var. Bir sanatçı Jeff Koons'un, biri Duane Hanson'ın. Diyor ki bir ayna sizi yerinden çok fazla her şeyi yerinden oynatabilir. Yeni bir düşünceye, yani neyi yansıttığına göre yeni bir düşünceye yol açabilir, sizi düşündürür ya da sizi onaylar diyor. Duane Hanson da her günkü yaşamla ilgili bize bazı şeyleri fark ettir gibi bir şeyler diyebilirim. Böyle çevirebilirim, hızlı çevirebilirim şimdi. Evet. Ha, ayna var. Ben de bu kim dedim bir anda, çıplak oturuyor. Duane Hanson'dır büyük ihtimalle. Sen ne kadar gerçekçi. Bu tür heykelleri seviyorum. Ve ben farklı bir yerden çekeceğim. Evet, şimdi herkes ayrıldı. Şu an yayında. Evet, güzel bir iş. Andreas Gursky. Bu fotoğraf baskısı. Eserin ismi Politik 2 ya da Politikacılar 2 diyebiliriz. Görüyorsunuz ifadelerini. Bizim ülke lideri yok galiba. Direkt Merkel dikkatimi çekti. Ve saat var. Saatte kaçı gösteriyor? 11'i. Neden acaba 11'i gösteriyor? Ve şurada da bir saz var. Yani böyle şey. Hani balık tutulur ya. Duane Hanson'ın cam silicisi. Böyle koca bir alanda kocaman, çok ilginç, çok gerçekçi duruyor. Tabii bu ayakkabılar heykel değil. Bu ayakkabıları almış giydirmiş. Ya da kova falan da bez kıyafetler. Bu da Bruce Nauman'ın değişik bir el. Bir çift el diyor ama bakın elin mesela bir tanesi zaten böyle çıkmış. Sağlı sollu elleri böyle birleştirmiş. İlginç, güzel. Malzemesine silikon ve bronz diyor. Evet, birkaç tane iş daha var. Onlar nerede acaba? Cep konusunda iş, buna bakacağım. Böyle sergileri seviyorum. Bakın ne kadar geride kaldım. Yani yoksa benim boyumda falan, benim boyumdan biraz daha uzun, gerçekçi ama koca alanda böyle bir tane adam olunca çok gerçekçi duruyor. Çok da yanaşmayayım. Şuradaki vücut geliştirmeci de oldukça gerçekçi duruyor.
Ben şimdi Jeff Koons'u bulmaya çalışayım. Evet. Bayım. Adam McEwan. Bilet kişisi. Ben bunu fark etmedim tabii. İlk başta böyle girerken o kadar belli belirsiz duruyor ki. Yazıya odaklandım, bunu fark etmedim bile. Evet, arıyordum ya Jeff Koons nerede diye. Bu. Yani şöyle bir şey, donkey deniyor yani hani eşek ayna falan da deniyor ama ben şimdi şey yaptım. Bu sanatçının işiyle heykelle aynayla örtüştürmüş diye düşündüm. Oysa işin kendisi bu ayna Jeff Koons'un. Jeff Koons da meşhurdur zaten. Ben başka tür heykellerine alışığım biliyordum. Bunu bir de böyle karşılıklı koymaları da ilginç olmuş. Şimdi şöyle bir şey var yani ayna neyi yansıtıyorsa orada bir söz var. Burada böyle bir şey yansıtmış ya da koymuş bu şekilde. Ve de bir onaylama aracı. Bu sergide bu kadar da güzel bir sergiydi. Ben böyle sergileri evet seviyorum. Dediğim gibi contemporary art severim. Hoşçakalın diyeyim. Gagosian Galeri'den.